2021 gibi uzun bir seneyi arkamıza bıraktık ve bugün 1 Ocak 2022. Yeni bir yıla başlıyoruz. Hayatımızda yeni bir sayfa açıyoruz sevgili dostlarım. Umarım 2021 yılı sizler için çok güzel geçmiştir. Hedeflerinize, amaçlarınıza ulaşmışsınızdır ve dün kendinize teşekkür etmişsinizdir sevgili dostlarım. Şahsen ben böyle yaptım. Dün, yani yılın son günü, bu yıl neler yaptım, neleri başardım, hedeflerimden hangilerini tamamlayabildim, hangilerini tamamlayamadım, neler öğrendim, neler kazandım ve neler kaybettim, bunları hesaba aldım. Kendimle bir içsel muhasebe yaptım aslında ve bu muhasebenin sonucu beni oldukça mutlu etti. Dün çok mutluydum, çok keyifliydim. Çünkü aslında hedeflerimin pek çoğunu gerçekleştirmişim. Özellikle bana bağlı olan hedeflerimin hepsini yapabilmişim. Ama tabii dışarıdan destek olması gereken benden bağımsız şeylerin bazılarında bazı hatalar, bazı eksiklikler olmuş. Mesela basit bir örnek vermek gerekirse YouTube'da 100 tane video yapmayı istiyordum ve bu videonun fazlasıyla yapmışım. 100 videoyu geçmişim ki bu oldukça güzel bir şey. Sizinle sürekli bir şeyler paylaşabilmişim. Ama mesela bana bağlı olmayan şey ise 10.000 abone gibi bir hedefim vardı. Bu kadar içerik üretmeme rağmen 10.000 aboneye ulaşamadım. Ama yine de abone sayımı elimden geldiğince arttırdım sevgili dostlarım. Bunun yanı sıra izlenme süreleri olsun, farklı görüntüleme süreleri olsun. Bunların hepsini arttırmayı başardım. Bu oldukça çok güzel bir şey ve bunun için de size çok teşekkür ediyorum. Bana destek olduğunuz, izlediğiniz, paylaştığınız, soru sorduğunuz, tavsiyeler verdiğiniz için sizlere de çok teşekkür etmek istiyorum. Bunun yanı sıra diğer hedeflerimi de gerçekleştirdim. Konfor alanımdan çıktım, zorluklar yaşadım ama bu zorluklarla güçlenmesini bildim sevgili dostlarım. Bunun yanı sıra yeni insanlarla tanıştım. Bunlarla çok interaktif bir şekilde etkileşimde bulundum. Onlardan yeni şeyler öğrendim. Onlara yeni şeyler öğrettim. Kendimden bir şeyler kattım. Pek çok insanla tanıştım. Bunun için 2021 senesi pandemi de olsa, maske de olsa, mesafe de olsa benim için çok güzel geçti. Çok mutlu bir yıldı ve ben dün kendime teşekkür ettim sevgili dostlarım. Umarım sizin seneniz benden daha güzel geçmiştir. Ama bugün yeni bir sayfa açıyoruz. 1 Ocak 2022'deyiz. Tarihteki yıl bölümünü değiştiriyoruz ve yeni bir yıla başlıyoruz sevgili dostlarım. Peki bu yıl neler yapmamız lazım? Daha motive olmak için, daha başarılı olmak için nelere dikkat etmemiz lazım? Biraz da bunlardan bahsetmek istiyorum sevgili dostlarım size. Mesela yeni bir işe başlayacağımız zaman ne diyoruz? Haftanın başında başlarım, pazartesi günü başlarım, ayın birinde başlarım. Öyle derken böyle derken erteleyebiliyoruz. Bir işe başlamak için, yani bu gibi kıssaslarda en iyi durum yılın başında başlamak, yılın ilk gününde başlamak sevgili dostlarım. O yüzden bence bugün elinize bir kalem kağıt alın ve bu yıl neler yapmak istiyorsunuz? Neler gerçekleştirmek istiyorsunuz? Bütün hedeflerinizi yazın. Yeni bir dil öğrenmek mi istiyorsunuz? Kitap okumak mı istiyorsunuz? Gezmek mi istiyorsunuz? Farklı şehirlerimizi görmek mi istiyorsunuz? Farklı ülkelere seyahat etmek mi istiyorsunuz? Yeni insanlarla tanışmak mı istiyorsunuz? Neler istiyorsanız yazın sevgili dostlarım. Ama şuna dikkat etmenizi ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Kitap okumak istiyorum, kitap okuma alışkanlığı kazanmak istiyorum. Çok genel bir ifade olacaktır. Bu yüzden kendinize bir yıllık hedef belirleyelim sevgili dostlarım. Mesela benim bu yıl kitap okuma hedefim 55 kitap. 52 hafta var. Yani bazı haftalarda daha hızlı kitap okuyup bu yıl 55 ve üzeri kitap okumayı planlıyorum. Bu konuda kendimi geliştirmeyi düşünüyorum. Bunun yanı sıra her hafta düzenli bir şekilde bir film izlemeyi düşünüyorum. Farklı bana faydası olabilecek dizileri izlemeyi düşünüyorum. Ki böyle bölüm var aklımda zaten. Bundan birkaç soru almıştım. Mesela girişimcilikle ilgilenenlerin izlemesi gereken 5 film, 5 dizi, kişisel gelişiminizde size yardımcı olabilecek 5 dizi, 5 film gibi video içerik fikirleri aklımda var sevgili dostlarım. İlerleyen zamanlarda bunu yapmak için gayret göstereceğim. Ayrıca sevgili dostlarım, farklı hobilerimizi yine nicelleştirebildiğimiz kadar nicelleştirelim. Yani sayılar verelim ki bunu bölelim ve yönetebilme ihtimalimiz o kadar kolay olsun. Ben bu yıl böl parçala yönet sistemini uygulayacağım kendi hayatımda. Hedeflerimi yazacağım. Ondan sonra bu hedeflerimi böleceğim. Nasıl böleceğim sevgili dostlarım? Uzun vadeli hedeflerim, yani bir yılın içine yayabilecek hedeflerim. Orta vadeli hedeflerim, 3 aylık, 6 aylık, 9 aylık hedeflerim. Bunun yanı sıra kısa vadeli hedeflerim, haftalık hedeflerim, aylık hedeflerim. Ne yapmak istiyorsanız bugünden itibaren iyi bir planlamayla, iyi bir programlamayla hayatınızda bunları yapmaya bir an önce başlayın sevgili dostlarım. Ve böylece bu yılı dolu dolu geçirin, verimli geçirin ve yılın son gününde, 2022'nin son gününde kendinize teşekkür edin sevgili dostlarım. Arkanıza bakın ve şöyle deyin: ne kadar güzel bir yıl geçirdim, ne kadar verimli bir yıl geçirdim. Bu yıl benim için unutulmazdı ve önümüzdeki yıl rakibim olan kendimi daha da geçeceğim, kendimi daha da geliştireceğim, insanlara daha da fayda sağlayacağım, daha da mutlu olacağım, daha çok güleceğim. Bunları diyebilin sevgili dostlarım. Ki bence kesinlikle bunları diyebileceğiniz bir yıl olacak. Bilmiyorum, ben çok pozitif hissediyorum. Bu yılın benim senem olduğunu inanıyorum.
Yani son günlerdeki gelişmeler olsun, ilerleyen günlerde olacak gelişmeler olsun beni mutlu edeceğini düşünüyorum. Çünkü krizlerden ziyade, problemlerden ziyade fırsatlara odaklanacağım ben bu yıl. Nelerden hangi fırsatları çıkartabilirim, kendimi hangi konuda daha da geliştirebilirim, bunlara odaklanacağım. Pandemi süreci umarım bir an önce biter. Maskeden de, mesafeden de, dezenfektanlardan da bir an önce kurtuluruz. Bunun için gerçekten bizim de çaba göstermemiz gerekiyor. Ama ben bu yıl bunun iyice düşeceğine inanıyorum sevgili dostlarım inşallah. Bunun yanı sıra farklı hedefleriniz olsun, farklı hobileriniz olsun. Geçtiğimiz günlerde dinlediğim Bu Mu Yani Podcast'in Side Hustle diye bir bölümü vardı. Tavsiye ederim kesinlikle. Kendimize side hustle'lar bulalım, ek uğraşlar, ek hobiler bulalım. Ve bu konuda hem yorgunluğumuzu alsın, hem dinlenelim. Ama dinlenirken üretelim, öğrenelim, kendimizi geliştirelim. Mesela içerik üretmek bunun en güzel kısımlarından birisi. Ve hepimiz içerik üretebiliriz sevgili dostlarım. Kameranın karşısına geçmeyi sevmiyorsanız blog yazabilirsiniz, konuşabilirsiniz, podcast yapabilirsiniz. E-kitap yazabilirsiniz ama bir şekilde içerik üretebilirsiniz. Elon Musk da geçtiğimiz günlerdeki verdiği tavsiyede öyle diyordu. İnsan tükettiğinden daha çok üretmelidir ki başarılı olabilsin. Bu yüzden ben çok üretken bir yıl geçirmeye çalışacağım. Size çok güzel konuklar getireceğim. Çok güzel konuları beraber konuşmaya devam edeceğiz. Ve daha geniş kitlelere ulaşacağız umarım. Sizin de desteğiniz bu noktada benim için oldukça önemli sevgili dostlarım. Ama ne olursa olsun ben bu yılı her zaman pozitif taraflarıyla, güzel taraflarıyla geçirmeye çalışacağım ve buna daha çok gayret edeceğim. Daha çok güleceğim, daha çok eğleneceğim ve daha çok çalışacağım sevgili dostlarım. Sizden de aynı potansiyeli, aynı tepkiyi bekliyorum ve siz de bu yılı muhteşem bir şekilde geçirin. Çünkü zaman hızlı geçiyor. 2021'e daha dün başladık, bugün bitirmişiz. Ve gördüğünüz gibi 2022'ye de bugün başlıyoruz ve yarın yılın son günü gelecek. Bu yılda bitti diyeceğiz. Ama bu zamanımızı boşa geçirmeyelim. Zamanımızı iyi ve etkili bir şekilde yönetelim sevgili dostlarım. Biraz da yalnızlıktan bahsetmek istiyorum sevgili dostlarım. Kısım kısım yalnız kalmamız bizim için oldukça iyidir. Şahsen ben böyle düşünüyorum. Çünkü yalnız kaldığım vakitlerde kendimle yüzleşiyorum, muhasebe ediyorum. Ya kardeşim sen ne yapıyorsun? Nereye gidiyor bu yolun sonu? Neler yapacaksın? Doğru yolda mısın? Bunun gibi soruları soruyorum. Ne zaman yalnız kalırsak siz de kendinize bu soruları soracaksınız sevgili dostlarım. Ve yalnızlık korkulacak bir şey değil. Aksine bana soracak olursanız her insan hayatında belli bir dönem belli aralıklarla yalnız kalmalı ki kendini keşfetsin. Neleri yapmaktan hoşlanıyor, nelerden keyif almıyor, mutsuz oluyor neleri yaparken. Bunları öğrensin ve kendi güçlü yönlerini, zayıf yönlerini keşfetsin. Yalnızlık bence kendi kendimizi anladığımız ve kendi kendimizi geliştirdiğimiz bir ritüel olabilir sevgili dostlarım. Bunun için yalnız kalmaktan korkmayın ama tamamen de yalnız kalmayın tabii ki. İnsanlarla etkileşim içinde olmamız gerekiyor. İnsanlarla bilgi alışverişleri, sohbetler, gerekirse geyik muhabbeti bile yapmamız gerekiyor ki birbirimizden bir şeyler öğrenelim, insan içine çıkalım, karışalım, sosyal olalım. Çünkü biz sosyal varlıklarız. Buna ihtiyacımız var. Ama yalnız kalmaya da aynı şekilde ihtiyacımız var. Çünkü kendimizi tanımalıyız, kendimizi daha iyi bilmeliyiz ve böylece kendi özelliklerimizi, isteklerimizi daha güçlü bir şekilde yönetmeliyiz sevgili dostlarım. Bu yıl yapmanız gereken bir başka şey ise hobilerimizi bulmak, hobilerimizi keşfetmek. Hobi videosunu izlemediyseniz onu hemen linkini bırakıyorum. İlk fırsatta izleyin. Sahip olmamız gereken 3 tür hobi var. Bu hobilerinizi siz de kendiniz keşfedin ve bunlara yatırım yapın. Aynı bence bu side hustle kavramıyla biraz benzeşecek bir şey. Yani boş vakitlerimizde boş durmaktansa, canımızı sıkmaktansa bir şeylerle uğraşarak bir yandan farklı bir şey inşa etmek ve belki de ilerleyen günlerde hayatımızı bu inşa ettiğimiz şey üzerinden devam ettirmek olabilir. Neden olmasın? Bu da çok güzel bir şey. Benim de hedeflerimden, amaçlarımdan birisi bu. Bu yıl için özellikle. Önümüzdeki 6 ay içinde bunu bekliyorum. Olabilecek bir şey ve çok çalışmak gereken bir şey. Ama çalışmak, bu side hustle'ımıza, hobilerimize çalışmak, zaman ayırmak bizi aynı zamanda da dinlendirebilecek bir şey sevgili dostlarım. Yani çalışırken dinlenmek diye bir şey var. Sevdiğiniz işi yaparsanız bir gün bile çalışmış sayılmazsınız diyor bazı sözlerde. Bu söz kulağımıza küpe olsun. Ve benim bu yılki mottom, hayatımın uzun bir döneminde bu mottomdu. Sizin de mottonuz olsun. Nelson Mandela'nın sözünü unutmayın. Ben asla kaybetmem. Ya kazanırım ya öğrenirim. O yüzden bu yılı dolu dolu geçirelim. Doğru bir şekilde geçirelim. Mutlu olarak kendimize teşekkür ederek bitireceğimiz bir yıl olsun umarım hepimiz için. Özellikle bol bol sağlıklı, bol bol keyifli, bol bol güldüğümüz, mutlu olduğumuz bir yıl olur umarım. Tek temennim, en büyük temennim bu sevgili dostlarım. Bu yüzden gayret etmemiz lazım, çalışmak lazım ama unutmayalım. Eğer bunun olmasını istiyorsak ipleri kendimiz tutuyoruz ve bu ipleri doğru şekilde yönetmeliyiz sevgili dostlarım. Yani kendi yapabileceğiniz hedeflerinizin hepsini gerçekleştirebilirsiniz. Size bağlı olan hedeflerinizin.
kitap okuma hedeflerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Dil öğrenme hedeflerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Spor yapma hedeflerinizi gerçekleştirebilirsiniz. O istediğiniz fit vücuda, daha sağlıklı bir vücuda, daha zinde bir vücuda sahip olabilirsiniz. Bunun yanı sıra kişisel gelişiminizi geliştirebilirsiniz. Genel kültürünüzü geliştirebilirsiniz. Bunların hepsi size bağlı olan şeyler. Size bağlı olmayan şeyler de var mı? Elbette var sevgili dostlarım. Farklı durumlar, farklı durumlara göre değişkenlik gösterebiliyor. Bunlara çok can sıkmaya gerek yok. Bunlara çözüm aramaya gerek var. Daha çözüm odaklı olmaya gerek var. Unutmayın, krizlerden fırsatlar doğar ve fırsatlar kovalandıkça katlanır diyorum ben her zaman kendime. Bu güzel bir motivasyon. Siz de bu motivasyonu kendi hayatınızda rahat bir şekilde uygulayabilirsiniz sevgili dostlarım. Kısaca toplayacak olursak bu yıl planlıyoruz, ondan sonra bölüyoruz, parçalıyoruz ve yönetiyoruz. Yılın sonunda da kazanan da gülen de biz oluyoruz sevgili dostlarım. Umarım sizler için ilham verici, motive edici bir video olmuştur. 2022'niz bu neşeyle, bu motivasyonla, bu keyifle geçer umarım. Umarım kötü şeylerden değil, güzel şeylerden bahsederiz. Sanattan, kişisel gelişimden, psikolojiden, bambaşka şeylerden, bize keyif veren, bizi geliştirecek şeylerden bahsederiz. Ve daima güleriz, pozitif oluruz sevgili dostlarım. Videomuzun sonuna geldik. Henüz kanalıma abone olmadıysanız yeni videolardan, bu ilham verici videolardan haberdar olmak için abone olun ve bir an önce zilleri açın ki yeni videolardan ilk sizin haberiniz olsun. Ve videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bu videonun diğer arkadaşlarınız için faydalı olacağını düşünüyorsanız onlarla da paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Bunları muhakkak yapın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın sevgili dostlarım.